Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün hafta sonu kahvaltılarımız için 5 dakikada hazırlayıp fırına vereceğimiz bir tarifim var. Özellikle çocuklar buna bayılacak. Hem lezzetli hem pratik hem de doyurucu. Buyurun hep beraber yapımına geçelim. Kabımın içine 4 tane yumurtayı alıyorum ama kullanacağınız yumurtalar eğer oldukça büyükse 3 tane yeterli olacaktır. Üzerini kapatıyorum ki böyle çırparken mikserle sıçramasın. Evet, köpük köpük olana kadar çırpıyorum. Evet, yumurtalar artık kabardı, köpük köpük oldu. Şimdi üzerine yarım su bardağı sıvı yağ ve 1 su bardağı sütü alıp tekrar mikserle yaklaşık olarak 1 dakika kadar çırpmaya devam ediyorum. Eğer elinizde mikser yoksa bu işlemi çırpma teliyle de yapabilirsiniz. Sadece biraz daha fazla vaktinizi alacaktır. Bu aşamada un ilave ediyorum. 1,5 su bardağı un kullandım. 1 pakette kabartma tozum var. Onu da ilave ediyorum ve tekrardan mikserle çırpıyorum. İçerisinde un topağı kalmayacak. Yani akışkan bir kıvam elde edeceğim. Burada un için kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 milim. Baharatsız olmaz tabii ki. Yarım tatlı kaşığı tuz ve yarım çay kaşığı karabiber ekliyorum. Baharat miktarını damak tadınıza göre biraz daha arttırabilirsiniz. Hatta tuz ve karabiberi isterseniz yumurtayı çırpma işlemi sırasında da ilave edip beraber çırpabilirsiniz. Evet, şimdi kuru malzemeleri ekliyorum. 1 tane domatesim var. Kabuklu bir şekilde doğradım. Eğer küçükse 2 tane kullanın. 150 gram kaşarımız var. 2-3 tane salatalık turşusu. Küçük bir şekilde doğrayalım lütfen bunları. Maydanozum, ince bir şekilde kıyıyoruz onu da. Ve zeytinim. Yaklaşık olarak 10-15 tane kadar. Bir tane de soğanım vardı. Yağda onu böyle güzelce kavurup kızarmasını sağladım. Son olarak 1 tatlı kaşığı kekiği de döküp spatula ile güzelce karıştırıyorum. Eğer kekik sevmiyorsanız lütfen kullanmayın. Veya daha az kullanmak isterseniz tabii ki damak tadınıza göre lütfen kendiniz şekillendirin. Eklemiş olduğum malzemeler güzelce karıştı. Fırın kabımın içerisinde yağlı kağıt kullandım ve karışımı hemen kalıbın içine döküyorum. Burada kullanmış olduğum kalıp ölçüm 15'e 25 santim. Şimdi spatula ile üzerini güzelce düzlüyorum. Çocukların en sevmiş olduğu kısma geldim. Şimdi üzerine sosisleri yerleştiriyorum. Biraz aralıklı olacak şekilde yapın bu işlemi. 5 tane kullandım. İsterseniz biraz daha fazla kullanabilirsiniz ama bence yeterli. Önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında yaklaşık olarak 25 dakika kadar pişireceğim. Ama lütfen vermiş olduğum süreye bağlı kalmayın. Çünkü fırından fırına pişme süresi değişebiliyor. Çok güzel kabardı. Pişmeye yakın fırından aldım. Üzerine bakın mozzarella rendesi bırakıyorum. Kaşar rendesi veya herhangi eriyen bir peynir de kullanabilirsiniz. Tekrar fırına veriyorum. Kaşarın erimesi yeterli ama ben böyle biraz kızarmış sevdiğim için kızartacağım. Ve sosisli böreğin böyle kek tarzı hazır oldu. İnanılmaz lezzetli oldu arkadaşlar. Hepinize gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Bir dilim kesinlikle sizi kesmeyecek. İkinci, üçüncü dilimi büyük bir keyifle yiyeceksiniz. Hemen dilimliyorum. Size iç dokusunu göstermek istiyorum. Maalesef sıcakken dilimleme imkanım olmadı. Bayağı bir soğuduktan sonra şu an servise hazır. Ama sıcakken dilimlediğiniz zaman o böyle kaşarın sünmesini çok güzel bir şekilde seyri dalıyorsunuz. Tabii ki lezzeti de çok daha farklı oluyor. Şimdiden deneyeceklere kolay gelsin, afiyet olsun diyorum. Yapmış olduğunuz tariflerimin eğer resmini çekerseniz Instagram ve YouTube hesabımda paylaşmaktan mutluluk duyarım. Evet, videomun sonuna geldik. Umarım sizler için keyifli bir seyir olmuştur. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.